Şimdi İstanbul Havalimanı'ndan çıktık. Nereye doğru gidiyoruz? Sıcak denizlere doğru gidiyoruz. Güney'e gidiyoruz. Sıcak deniz dendiğinde akla ilk neresi gelir? Türkiye'de. Türkiye'de Akdeniz gelir. O zaman biz de Karadeniz'e gitmiyoruz. Akdeniz'e gidiyoruz net. Bence nasıl hissediyorsun ya? Türkiye'deyiz şu an. Bak şaka gibi. Ya. Ne yiyeceğiz, ne içeceğiz şimdi? Ayran geliyor benim ilk aklıma. Sucuk. Sucuk mu? Sucuk abi. Sucuk ayran olabilir. Sucuk ayran olur. Ayranın içinde mi sucuk, sucuğun üstünde mi ayran? Bence sucuğun arasında ayran olur. Olur mu? Yaprak dolmasına da kurdum. Ben ona kurmadım. Bir de çana masala yemeyeceğiz artık. Ne yiyeceğiz çana masala yerine? Kuru pilav yiyeceğiz ya. Pilav, yanında turşu. Kuru pilav. Fena. Fena. Soranlar oluyor biliyorsunuz. Yani tek başıma gezebilir miyim kadın olarak? Detaylı açıkçası yanıtlayamıyorum çünkü erkek olarak geziyorum. Ama Nurgül bayağıdır bu işi yapıyor. Herkese selamlar. Dün gece Goa'dan yola çıktık. 4 kişi bir araba tuttuk. Orkide. Selam. Merhabalar. Tabii ki Çağatay. Çağatay niye sıkıntıdasın ya? Parmak kırık abi. Bak, küçük parmağım. Ya insanları tiksindirme, ayağımı çekip. Çok mu kötü? Ya şiş işte, sıkıntı veriyor. Nasıl oldu peki? Futbol oynarken oldu. Kim yaptı? Sen yaptın. Hayır ya, sen kendi kendine yaptın onu. Bir de aramızda Uğur diye bir arkadaş var. O da birazdan gelir zaten. Dün Goa'dan gece çıktık arabayla. 13 saat falan sürdü ama biraz yorucuydu yolculuk açıkçası. Çünkü gece vakti yaptık. Bir de yani uyunmuyor pek. Yollar çok kötü, çok engebeli. Ama geldik sonunda Chhatrapati Shivaji Uluslararası Havalimanı'ndayız şu an Mumbai'de. Bu 7. ayda 2. kez Mumbai'ye gelişim. Bu sefer en azından dönüş için geldim. 7 ayın sonunda bir uçak yakaladık. Amsterdam aktarmalı. Şimdi buradan Amsterdam'a uçuyoruz bu gece. Amsterdam'da 3-4 saatimiz var. Ama işin kötü yanı Amsterdam'dan dışarı çıkamıyoruz. Çünkü vizemiz yok. Ve oradaki havalimanı şehrin tam ortasında. O yüzden o bize biraz sıkıntı verecek. Orada olup da dışarı çıkamamak. Neyse neticede bir aksilik çıkmayacağını umuyorum. Yani Hindistan tarafında bir aksilik çıkmazsa zaten ben eminim ki Türkiye'ye varacağız 2 gün sonra. Değil mi? Aynen 2 gün sonra. Tamam, umarım orada görüşürüz. Amsterdam için şimdi alçalmaya başladık. Hatta buradan birkaç Hollanda ineği bile görür gibiyim. Amsterdam'a bu 4. gelişim olacak. Tabii bu sefer havalimanından bile çıkamayacağım ama neyse yani böyle bir Avrupa havası alıp Türkiye'ye döneceğiz. Çağatay rahat mısın? 10 numara. Parmak kırılmadan önce de böyle takılsak iyi olurdu yani. Alışma ama fazla. İstanbul'dan sonra alıştım böyle şeyler. Marka otostop çekmişsin. Normalde ben sürüyorum ya. İyiymiş böyle ya. Ama tam bir dayanışma örneği gösteriyorsunuz arkadaşlar. Süper. Yol arkadaşı dediğin. Yol arkadaşı dediğin kesinlikle böyle olur. Bir an önce iyileşse iyi olur. İyi oluyor. Çantaları da bununla taşınmış. Aynen öyle. Yoksa Çağatay'la ilgili bir durum değil yani. Çantaları taşımak için beni de götürüyor. Biz nereye gidiyoruz ya? Amsterdam'a geldik, dışarı çıkamıyoruz ya. Abi böyle bir şey olabilir mi? Bak dışarı çıkarsalar ayaklanırım biliyor musun? Neyse sonunda İstanbul'a dönüyoruz ya. Rahatlığa bakar mısın adamın ya? Masken şurada falan da takılıyor yani. Yeni normal. Yeni normal. Yeni normal.
Havalimanından bir çıkamadık. Ben bu havalimanında da koşmuştum bir kere. Öyle hatırlıyorum. Gidip koşabildiğim günler. O zamanlar koşabiliyoruz tabii. Tabii. Fakirlik tabii o zamanlar. Ayaklarının üstünde hareket etmek zorundasın. Şimdi zenginlik. Parasını verdim. 22 rupiye çalışıyordum. 22 rupiye. Çok iyi. Para bitti. 5 aydır bu adam mahsuruz. Hindistan'ın en pahalı yerinde yaşamak. İşte Arambol de böyleydi, Crossway'de. Her hep insanlar geçiyordu. Sonra insanlar geçmez olunca Bir de bir farklı anda çeşitli insanlar. Ve insanlar yavaş yavaş delirmeye başladı hala. Ay Arambol'de. şimdi onu söyleyecektim ama söylesem mi söylemesem mi diye. Esnaf dahil, yani Goa esnafı dahil herkes delirmeye başladı. Sıkıntı gibi. önce sıkıntı verdi ama kendine verdi. Şu an sıkıntı verdi ya. Çağatay'ın şeyi mi vardı? Hobin vardı değil mi senin? Hobim. Erken yok hobi. Hobi değil. Hobi. Sen hobi olarak erken. Erken gidiyorum ben. Gate'de takılmayı seviyorum. Gate'de takılmalı hayat. Tam var ya tamamen benim için. Gerçekten tabii burada soldan mı atıyor, sağdan mı atıyor? This way right? Yes. This way and then to the left. Siz bana güvenin. Ben istem dışı kafamı böyle yapıyorum ya. Amsterdam'da olduğum farkında değilim. Sen şeyde de Biz algılayamadık. sipariş verirken de yaptın öyle şey. Yaptın mı? Nasıl? Yaptım. Hani adam sana bir şey dedi, sende cümle yok. 2,5 attı bak. Yani 1, 2 yarıda bırakıyor böyle. Okey. Olsa iyi olur anlamında Yani o. şey böyle. Okay. İsteksiz evet var. İsteksiz Tek atıyor. olmasa daha Tek iyi atıyor. ama madem ısrar ediyorsun, Aynen. yapacak bir şey yok. Olsun var. Yani. Yarım attığını biliyorum ben de. Sadece yarım. şöyle yaptığın Aynen, zaman yarım. evet demek. Olur ya. Hani Onu genelde sıkıntılı insanlar yapıyor. Yani benim karşılaştığım hep kuzey insanları yapıyordu. Rişikeş'te falan böyle sıkıntılı. sıkıntılı. Sıkıntılı kuzeyliler. Sri Lanka'da zaten baklayı almışlar insanların şuradan bir tane. Kafa hiç durmuyor. Kurulu buradan. Ağlıyorlar. Ha evet ya. Ha. Hani bizde ha demek biraz kaba ya. Ha da burada evet. Ona alışmam biraz zaman aldı. Bu taraf olması lazım. Şu an Avrupa'dasınız biliyorsunuz değil mi? Yalnız nasıl pahalanmış? Avrupa inanılmaz olmuş ya. Hiçbir şey 8'e çarpmazsan her şey çok güzel. Mesela 5 yazıyor orada, 3 yazıyor. Ve sonra matematik başlar. Yanına bir çarpı koyarsın, bir 8. Dünya yeniden 8 kere yazılır. Bir de şurada var ona. 8'in buçuğu da bizim için önemli. Sıkıntı o buçuğu mesela hep hesaplamıyorsun. Sonradan kredi kartına falan baktığında ortaya çıkıyor ya o buçuk. Maske çok berbat bir şey ya. Bir de kutumuz yükseliyor. Şimdi tabancayı buraya dayayacaklar. Basacak, kırmızı falan çıkacak. Türkiye'ye dönemeyeceğiz yani. Sen şimdi bir Ay. de ittiriyorsun ya, terliyorsun falan. sıkıntı Senin değil mi? ateşin çıkar, benim çıkmaz. Yalnız gerçekten uzakmış yani. Boşuna dememiş Çağatay. Gidelim. Arkadaşlar yani. Şipol'e geldik. Durduğun yerden ahkam kesiyor. Hindistan'a geri yolladıklarını bir düşün. Şey var mı sadece? Varanasi uçağı. Bakar. Manik ya böyle. Fena terledim şu an diyor, ne yapacağım? Kaldı. Uçak orada. Tayland'da duruyor. Haydi. Geldik. Son kapı. Memlekete hoş geldik. Şimdi ne Hepimiz. yapacağız ya? Araba kiralayacağız. Şimdi araba kiralayacağız veya İzmir'e uçak ama Sen havalimanı çekebilecek misin bir daha? araba kiralayıp İzmir'e gidelim. Aynen. Var mı katılan? İzmir'e geliyor musun? Ben Kadıköy'e İzmir'e. gidiyorum. Var mı gelen? Ben Kadıköy'e gidiyorum. Sonra aşağıda buluşuruz. Buradan alıp İzmir'de bırakabileceğimiz bir yere gitmemiz lazım. Biliyor musunuz öyle bir şey? Bilmiyorum. Zaten çok görüşeceğiz belli yani. Kendinize iyi bakın. Bak kendine. Hadi eyvallah. Haydi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Şimdi İstanbul Havalimanı'nda indik. Araba kiraladık. İzmir'e geçeceğiz. Eşyaları bırakacağız. İlk gece uyuyacağız. Oradan sonra sıcak denizlere doğru iniyoruz. Nereye iniyoruz? Olimpos'a gidiyoruz. Olimpos. Aynen. Bir hafta kalırız büyük ihtimalle Olimpos'ta. Yorgunuz, dinleniriz ya. Kendimizi bir izole edelim. Maskelerimiz var, her şeyi aldık, hazırladık. Çok iyiyiz, taş gibiyiz ama yine de tedbir almak lazım. Yani. Tabii o yüzden çok da fazla etkileşimde olmadan insanlarla
Biraz dinleniriz bir hafta. Aynen abi. Ya Ayakta biraz kendine gelsin. evet, senin de ayak harbiden kendine gelmeli artık ya. Baksana kendinde değil yani. Neyi özledin en çok ya? Şu İzmir'e giderken yolda ne yesek? Ne içsek? Şu an bir kere en başta şaka gibi değilmiş olay. Türkiye'deyiz ya. Evet ya, evet. Türkiye'deyiz Hakikaten yani. Türkiye'deyiz. Tabelalar falan Türkçe ya. Kanka sucuk bulursak direkt Şey, yiyelim. gece sucuğu mu? Gece sucuğu. Afyon'da falan. Ağaç mağaç bulursak aynen öyle dalından. Ayran. Ayran tabii. Ayran böyle. Ben çiğ köfte, ben çiğ Naneli köfte ayran. istiyorum ya. Çiğ köfte. Bir de mantı. Şöyle bir menü olacak. Mantı, çiğ köfte, ayran, bir de sucuk. Lahmacun. Hepsini karıştıracaksın. Fındık lahmacun. Fındık mı? Aynen böyle limonu sıkacaksın, tamam. Böyle yeşil, domates, soğan. Sonra böyle saracaksın onu. Abi gidince bakarız yani. Gerisine gidince bakarız ya. Kabağa bir gideriz. Kabağa uğrarız. kesin gideriz. Kabağa mutlaka gideriz. Ondan sonra da yavaş yavaş ben İzmir'e, sen İstanbul'a, biraz ailelerimizi görürüz. Dağılırız. 2 hafta falan. Aynen, çok dağılmadan. Çok dağılmayız ama. Fazla dağılmadan. Fena alıştık. Evet fena ya. Ondan Güzel. sonra tekrar artık bir şeyler yapacağız ya. Yapacağız tabii. Tam 7 ay, biz 6 ay pardon. 7-24 seyahat ettik ya. Hakikaten öyle. Şaka gibi. Vallahi yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmedi ya. Aynen bu arada. öyle. Son günler fenaydı ama muson, nem falan. Değil mi? Bir perişandık yani. Artık şeyine gelmiştik onu. Böyle Doldurdu ya, o miadını doldurdu ya. Tam doldurduğu anda çıktık ama. Kesinlikle. Musonu da yaşadık orada. Muson'u net yaşadık ya. Güzeldi. Yağmurluksuz yaşasak da yarısını, Evet. bir yarısını da yağmurluklu yaşadık yani. Şu anda Kabak'tayız. Evet, 28 yaşındayım. İlk defa geldim ben Kabak'a bu arada. İnanılmaz güzel bir yer. Doğası olsun, denizi olsun, harika. Çok uzun bir yolculuğun ardından biz Goa'dan İstanbul Havalimanı'na indik biliyorsunuz. Ondan sonra orada bir araç kiralamak durumunda kaldık. Çünkü yanımızda çok fazla eşya vardı. Uçak biletleri de şu an biliyorsunuz çok pahalı, pandemi dönemi olduğu için. En mantıklısı araba kiralamaktı. İzmir'e döndük. Benim eve eşyaları bırakıp hemen yola tekrar çıktık. İlk Olimpos'a gittik Çağatay'la. Olimpos'ta bir hafta boyunca hiçbir şey yapmadan dinlendik sadece. Çünkü inanılmaz yorgun geldik. Bu arada doğru yolda mıyım? Doğru yoldayım. Şu an kaldığım yerden Kabak'ta denize doğru iniyorum. Olimpos'ta dinlendikten sonra Patara'ya geçtik. Birkaç gün konakladık Patara'da. Orada da amacımız dinlenmeye devam etmek. Neyse, Patara'dan sonra biz direkt Kabak'a doğru geldik. Tam mevsimi dedik, Ağustos sonu. Gerçi Eylül gibi burası daha iyi oluyormuş ama Ağustos'ta da şu anda biz gerçekten keyif aldık burada. Fabrik Lounge diye bir yerde kalıyoruz. Geldiğimizden beri oradayız. 5 gece oldu. Bugün İzmir'e doğru yola çıkacağız. Biliyorsunuz İzmir kendi şehrim. Karşıyaka'lıyım, doğma büyüme. Oraları da biraz anlatmak istiyorum. O yüzden orayla ilgili de uzunca bir video yapacağım. Türkiye'de de yaptığım ilk video olacak açıkçası. Şimdi de zaten geç bir video ile geldim. Çünkü uzun süredir biliyorsunuz yollardayız. Hindistan'dan çıktık. Hindistan'dan çıktıktan sonraki bu süreç. Artık çık hayatımdan Hindistan. Ya market bile çakra burada. Algıda seçicilik herhalde artık. Buradayken bize Hasret ve Nurgül de katıldı. 2 günümüz falan daha var burada en fazla. 2 gün, 10 gün mü olur? Öyle bir tecrübem var galiba. Ben buraya 3 gün diye geldim. Şu an 9. günüm. O yüzden. Ama bize ailelerimiz de şu an baskı yapıyor. Çünkü geldiğimizden beri hiç görmedik ya. Nurgel'in de değişik bir hikayesi var aslında. Soranlar oluyor biliyorsunuz. Yani tek başıma gezebilir miyim? Kadın olarak dünyayı nasıl olur dünyayı gezmek? Dikkat etmem gereken şeyler neler gibi sorular geliyor. Ben de çok fazla detaylı açıkçası yanıtlayamıyorum çünkü erkek olarak geziyorum. Ama Nurgül bayağıdır bu işi yapıyor. Hatta cesaretlendirmek ister misin? Aynen. Yani ben mesela bu yoldayken bir kadın olmanın herhangi bir dezavantajını yaşamadım. Aksine bir erkek nasıl gezebilirse aynen o şekilde gezebildim. Hiçbir zorluğu yoktu ekstra olarak. En büyük zorluğu neydi sence? Yani iki şey söylesen. Şöyle zorlandım. Otostopa tek başıma çıkarken bir korkum oluyordu ama bir erkek olsaydım herhalde daha rahat çıkabilirdim ama hiçbir şeyle karşılaşmadım. Mesela ekstrem
bir olayla falan karşılaşmadım. Hiç kötü bir anın olmadı mı? Yok, olmadı yani. Emin misin? Evet eminim. Hani o tarz akla gelen bazı şeyler var sonra. İşte tacizdir, bilmem nedir. Ya büyük ihtimalle Hiç yaşamadım. onlardan çekiniyor Evet, zaten insanlar, hiç o yüzden yaşamadım. Yani aslında Asya kıtası bu konuda birazcık güvenilir diyebilirim. Sen nereye gezmiştin peki? Nereden başladın yani? Tayland'dan başlamıştım. 6-7 ülke gezdim, sonra dönmek zorunda kaldım. 6-7 ay sürmüştü. Bu süreçte dönmek zorunda kaldın değil mi? Aynen, pandemiden dolayı, yoksa 2 yıl falan planlıyordum. Fiji'de galiba. Orada sen de Evet. mahsur kaldın. Evet. Bizimkinden daha fenaydı. Benim bayağı kötüydü ya. Böyle ağlamaklı falan geçti. Bayağı kilitlenip kalmıştım yani. Pasaportum, telefonum, param, her şeyimi elimden aldılar. Kaç gün kaldın orada? Bir 10 gün, bir hafta 10 gün arası. Bence bizim 6 ay Hindistan'a eşdeğer olabilir bu 10 Aynen. gün. Bayağı zordu. Evet. Yani bence bir cesaret alırsınız ya Aynen. Nurgül'den. Yani bir kadının yapamayacağı hiçbir şey yok. İstedikten sonra yapılmayacak hiçbir şey yok. Yeter ki isteyin ve yapın yani. Peki- Gerisi geliyor. Peki işi falan mı bıraktın yoksa? Evet. En son bir sigara firmasında çalışıyordum. İstifa ettim. Ev eşyalarımı, her şeyimi sattım ve bu yola çıktım. Geri dönüş uçak biletim yoktu. Yolda çalışıp kazanarak bu yolda devam ettim. Direkt tek yön biletini aldın. Tek çıktın. yön bilet, aynen öyle. Büyük cesaret aslında ya. Yeri Yani- geldi, yolda bileklik sattım, işte ateş gösterileri yaptım, posterlerde çalıştım. Gelirini o şekilde mi elde Evet ediyordun? evet, aynen. Ne iş olursa her işe çıktım yani, elimden gelen Aha. her şeyi yaparak devam ettim. Yani şu an Türkiye'de mesela insanlar çalışıp sadece ayını geçiriyor ama ben yoldayken yine çalışıp ilerleyebiliyordum. Aha. Öyle bir güzelliği vardı. Devam edecek misin? Tabii ki. Bu pandemiden sonra Umarım hepimiz devam edeceğiz ya aynen pandemiden öyle. sonra. Bu biraz gözümüzü korkutuyor ama olumlu düşünüyorum. Aynen. Ama bence biraz cesaretlenmişsinizdir Nurgül'ün hikayesinden sonra. Umarım. Bir işe yarayabilirsem ne mutlu. Bu Kabak'ta sadece bir plaj var. O plaj da bu. Herkesin geldiği tek plaj. Benim en sevmediğim kısmı, her yer taş. Yani denizin içi de taş. Birazdan göstereceğim zaten denizin içini de. Ama denizin rengi gerçekten güzel. İzmirli olarak denize alışkınım ama deniz rengi olarak bu kadar güzel bir renge pek de alışkın değilim açıkçası. Burada da şehrime bir eleştiri yapıyorum. Şemsiyeler çok kötü durmuyor mu? Algida falan. Gerçekten yani şu güzelim plajı bozuyor. Taşlık falan da olsa gayet güzel bir plaj aslında. Güzel bir koy. Hatta ben bunu Tayland'daki Maya Bay'e benzetiyorum. Ama şu Algida falan, şemsiyeler var ya, yani mahvetmiş şu görüntüyü ya. Doğallığı, her şeyi. Yoksa taş sıkıntı değil ya. Denizin rengi gerçekten güzel. Bugün biraz dalgalı. İçi çok iyi görünmüyor olabilir ama ya tabii bir Goa, Arambol dalgası yok şu an burada. Dalgalı da olsa bu kadar yani. Buranın dalgası bu. Dediğim gibi Olimpos'ta o kadar kaldık. Bir kere bile denize girmedik Olimpos'ta. Patara'da plajın önemli bir plaj olmasından dolayı gittik oraya da. Kabak'ta 5 gecenin sonunda izlenimi. Yani doğanın içinde çok güzel bir yer. Bu tarz, hatta arkamda gördüğünüz gibi kamp alanları var. Bu kamp alanlarında konaklıyorsunuz. Ya hepsi kamp alanı değil tabii. Sadece kamp seçeneği yok burada. Bungalovlar da var. Klimalı olanlar, klimasız olanlar ama Türkiye'de fiyatlar biraz uçmuş. Zaten yüksekti. Ama işte 10 aydır falan ülkede değilim. İnanılmaz artmış ya fiyatlar. Her şey için geçerli bu. Yiyecek, içecek, konaklama, ulaşım, her şey çok artmış. İnanamadım zaten. 10 ay içinde nasıl her şey 2 katına çıktı, İnanılır gibi değil. Yani sanki insanların geliri eşit seviyede yükseliyormuş gibi. Neden giderler bu kadar hızlı bir şekilde yükseliyor, onu anlamak mümkün değil. Bu arada hava o kadar sıcak ki en son Goa'da bıraktığım sıcaklığın belki
2 katı bile daha fazla olabilir hissedilen. Ama tabii o tarafta çok nem vardı. Böyle bir yer. İşte Fabric Lounge kaldığımız yer. Ha, bu arada reklam falan değil. Burada normal kalıyoruz. Sadece burayı çok beğendim ben Kabak'ta. Ya bir daha gelirsem kalır mıyım bilmiyorum çünkü çok da bir yer keşfetmedik. Gece geldik işte direkt gelir gelmez bir yer bulmamız gerekiyordu. Buraya girdik. Beğendik, devam ettik kalmaya. Ve bungalovlar falan var, klimalı, klimasız. Biz ama çadırda kalıyoruz. Son 5 gecedir, yok 4 gecedir çadırdayız. İlk girdiğimiz gece sadece çadır yoktu. Bungalova verdiler. Yine çadır fiyatına. Böyle kaldık burada işte. 130 liraydı. Sabah kahvaltısı ve akşam yemeği var içinde. Güzel ama yemekler falan. Bu arada Kabak'ta bir şey ilgimi çekti. Bizim Hindistan'da gördüğümüz neredeyse bütün motifler burada var. Yani özellikle Goa'da Shiva, Ganesh falan. İşte desenler, onları çağrıştıracak şeyler. Burada çok var. O da nostalji olmadı çünkü daha 2 haftadır buradayız. Şimdi 7 ayın sonunda Çağatay'ı uğurluyorum. İzmir şehirler arası otogarındayız. Tamam mısın? Ateşin iyi mi? Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Neyse işte 6-7 ayın sonunda uğurlamış olduk birbirimizi. Sonunda şehrime gelmiş olduk. İzmir'e, Karşıyaka'ya. Daha Karşıyaka'ya girmedim de. Birazdan Karşıyaka'ya geçeceğim. Eve gireceğim. Bende de bir heyecan var açıkçası.